var orada? Kim var orada dedim. Hop kuzen. Oğlum manyak mısın? Yakında olsan saplardım bıçağı. Bağırıp durma. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? 2 gündür korkudan gözümü bile kırpmadım. Sanki ben horla horla uyuyorum. Ne zaman gözümü kırpacak olsam kötü bir şey olacak gibi hissediyorum. Nereden buldun bu kitabı? Başımıza gelmeyen kalmadı. Bülent'le Volkan'dan dünden beraber yok. Getirdim o lanet kitabı. Ne getirmesi ya, ne getirmesi? Değil o kitabı elime almak bakamıyorum bile. Birden uyanıp bütün bu olanların kabus olmasını istiyorum. Keşke öyle olsaydı. Hani bir şey olmazdı? Hani makara yapacaktık? Hani çok eğlenecektik? Nereden bileyim böyle olacağını? Bir daha mı? Tövbeler olsun. Kuzen müzen demeyeceğim. Şu işten bir kurtulalım. Bak sana neler yapacağım. O burada. Bizi buldu. Sokak lambasının altında bize bakıyor. Oğlum iyice manyağa bağlı. Kimse yok orada. O burada. Saçmalama oğlum. Kimse yok orada, görmüyor musun? O buraya geliyor. Görmüyor musun? Kuzen, bizden başka kimse yok burada. Sen rahat ol, ben yanındayım. Ben varken kimse sana bir şey yapamaz. Alper koş. Lan gerizekalı, niye koşayım? Oğlum dursana. Niye deli gibi koşturuyorsun? Hoş geldiniz küçük hanım. Nasıl bir şey bakmıştınız? Aradığım bir tarz yok ama antikalara bayılırım. İşin aslı biraz vakit geçirmek ve ısınmak için girdim. Tabii sizin için de bir mahsur yoksa. Haklısınız. Havalar aniden çok soğudu. Siz rahatınıza bakın. Hem biraz ısınmış olursunuz. Keyfinize bakın. Belki ilginizi çeken bir şeyler çıkar. Ben de müşteriyle ilgileneyim. Buyurun. Alo, baba. Tamam, merak etme sen. Biliyorum doğum günü ama çalışıyordur o. Tamam, ararım bir iki saate. Tamam, uğrarım ben pazartesi günü. Tamam, ararım annemi. Hadi selam söylersin. Öptüm, görüşürüz. Pardon, bakabilir misiniz? Bu kitap ilginizi çekti değil mi? Evet, nereden anladınız? Bu kitabı gören kişi satın almadan çıkmaz bu dükkandan. Çok ilginç bir hikayesi vardır. Eğer vaktiniz varsa anlatabilirim. Hem bu arada birer bardak da sıcak çay içebiliriz. İşte buna hayır diyemem. Buyurun.
manyaklar beni mi bulur? Yok efendim neymiş? İntikam için gelirmiş. İşini bitirmeden de gitmezmiş. Yok anasını mı? Alo, Buket, ne yaptın? İşlerini bitirebildin mi? henüz bitirmedim ama oldukça kolayladım. Bu hafta seni teslim edeceğim bir heykel vardı. Neydi? Uçan daire miydi? Uçan daire değil, Galapagos kaplumbağası. Sen ne yaptın? Ben şimdi atıştırmalık bir şeyler alıp eve geçiyorum. Bak geliyorsun değil mi? Ben de elimdeki işleri bitirip atölyeyi kapatıp gelirim. Ben en geç 1 saat evde olurum. Bak sakın geç kalma. Tamam, merak etme. İyi hadi evde görüşürüz. Bye bye. Vallahi iyi satış tekniği. Adam durup dururken aldırdı bana kitabı. Alo, Kızım nerede kaldın? Saat kaç oldu? tamam kapıdayım, geldim bile. Tamam açıyorum. Nerede kaldın kızım? Geleceksin diye deli gibi koştura koştura geldim. Ayşe, sanki İstanbul trafiğini bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Gelene kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Ne bakıyorsun? Kolum koptu, alsana şu elimdekini. Marketi mi satın aldın kızım? Bunlar ne? Hepsi atıştırmalık şeyler. Burası niye bu kadar karanlık? Sana kapıyı açmaya gelirken yanıyordu. Gevşemiş olmalı. Bak kıymetimi bil Buket Hanım. Babamın zulasını patlattım. Anlayınca kıyamet koparacak. Bu ne? Ha, o mu? Ya, gelirken bir eskiciye uğradım. O kitap da ilgimi çekti, aldım ben de. İnternette araştırırken de çok ilginç şeyler okudum. Bir kitabımız eksikti. Kızım sen manyak mısın? Bir hafta sonumuz var. Ya dışarıya çıkalım, kurtlarımızı dökelim. Ya da evde birer kadeh bir şey içip film gecesi yapalım. Dur be kızım. Ya sen ananın karnında 9 ay nasıl bekledin hiç anlamıyorum. Ay, çok önyargılısın. Hemen kestirip atma. Kitabın çok ilginç bir hikayesi var diyorum sana. Hanımefendi, araştırmacı yazar kesildin başımıza. Yok be, ne araştırması?
Öyle eskici anlattık, dinledim ben de. Meraktan da öyle internette birazcık baktım. Bak, dinle bak. Çok ilginç bir hikayesi var. Anlat bakalım. Neymiş bu ilginç hikaye? Dinle bak şimdi. Neymiş bu kitabın ilginç hikayesi? Bu hikaye çok eski zamanlara dayanır. Yaklaşık 150-200 yıl önce Anadolu'nun bir köyünde insanlar aniden boğularak öldürülmeye başlar. Önceleri köylülerde büyük bir panik olur. Hava kararınca insanlar evinden çıkamaz olur. Hatta tarlaya, bahçeye bile birlikte giderler. Desenize, bizim ilk seri katilin hikayesi bu. Bir bakıma öyle tabii. Ölümler çoğalınca insanlar kendi hazırladıkları tuzağa katili düşürüp yakalarlar. Yakalanmayacağını mı sanıyordun? Orası bu çocuğu. Kim bilir kaç kişiyi öldürdün. Piç! Neyi bekliyoruz? Öldürelim gitsin orası bu çocuğunu. Ölüsünü bile bulamasınlar. Hayır. Ölümü uzun ve acılı olacak. Kimse ölüsünü bulamadığı gibi kimin tarafından öldürüldüğünü de bilmeyecekler. Bu gece yaşananlar bizimle mezara kadar gitsin. Tabii bu yaşananlar onların arasında kaldı. Kimse katile ne olduğunu ve neden sırra kadem bastığını bilemedi. Hikaye böyle mi bitti? Hayır, hayır. Hikaye bundan sonra başladı. 1 yıl sonra o 4 arkadaş boğularak öldürüldü. Keşke önce üstüne kutsal su döküp, ardından kalbine kazığı sokup, sonra da yakarak öldürselerdi. Adamı kalın zincirlere bağlayıp derince bir mezara gömdükleri halde o intikamını almak için tekrar dünyaya gelir ve öldürmeye devam eder. Kurbanların bazıları onu görür, bazıları hiçbir şekilde göremez. Tabii bu anlattıklarım ölen kişilerin yakınlarının anlattıklarından ibaret. Ya iyi de bu anlattıklarınızla bu kitabın ilgisi ne? Rivayete göre katilin bir yakını onun intikamını almak için bu kitabı yazar. Onun Araf'tan çıkıp tekrar dünyaya gelip öldürmeye devam etmesini sağlayan bir boyut kapısı gibi bir şey sizin anlayacağınız. Ne yani? Bizim bu seri katil bu kapıyı kullanarak buralara mı geliyormuş? Evet. Sadece senede 2 günlüğüne, o da ritüel yerine getirilirse. Sen de para verip bu kitabı aldın he? Pes valla. Sözüm ona sınıfın en akıllı kızı sendin. Ay dur şimdi. Muhabbete daldık. Az kalsın unutuyordum. Vallahi babamın dilinden falan kurtulamazdım. Bekle bir işimi halledip geliyorum anlatırım. Sakın lahit sandığını falan getiriyorum deme, düşer bayılırım. Bugün ablamın doğum günü. Hadi arayıp kutlayalım. Kutlayayım hadi, dur yakayım. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun abla nice yıllara. Babam arayıp kutlamasa koşturmakla unutmuştum. Bakıyorum siz unutmamışsınız. Nice mutlu sağlıklı yaşların olsun abla. Sen burada olmadığına göre mecburen mumunu ben üfleyeceğim. Bu durumda pastayı da biz yemek zorunda kalacağız. Ne yaptın, alıştın mı yeni işine? Hayat seni nereye sürüklerse oraya gidiyorsun. Yeni bir iş, yeni bir şehir. Aslında çok da yeni sayılmaz. Nereden baksan 6 ay oldu. Ya sen var ya sen aklına koyduğunu yaparsın. Bu kız var ya bu kız tuttuğunu koparır da. Abla yarın sen tatilsin. Bari bugün çalışmasaydın, dinlenseydin. Mecburum. Pazartesi sabah patronlara sunumum var. Bu da benim iş yerimdeki geleceğimi belirleyecek. Buket, sen neler yapıyorsun? Ne olsun, aynen bildiğin gibi devam abla.
Bazen okulu çok özlüyorum. Ne güzel zamanlarmış. Ekmek elden, su gölden. Artık monoton bir döngüye girdik, çıkamıyoruz. İşten eve, evden işe. Vallahi Allah'tan arada bir kızlarla toplanıyoruz da kafa dağıtıyoruz. Abla bak bugün bir kitap aldım. Ay çok da ilginç bir hikayesi var. Ya bir caninin ruhunu çağırmaya yarıyormuş. Halk arasında adı neydi? Zincir kıranmış. Bu kitapta onu ruhlar aleminden buraya çağırmanın anahtarıymış. Bil bakalım anahtar kimde? Bizim elimizde. Yemin ederim atalarımız çok doğru demiş. Akıllı yaşta değil baştadır diye. Kızım sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Abla yani 3 kuruşluk bir zevkimiz vardı. Onun da içine ettin. Sağ ol yani. Böyle şeylerin oyunu mu olurmuş? Mantıklı işler değil bunlar. İster inanalım ister inanmayalım. Deli saçması şeyler bunlar. Abla hayatı hep ciddiye alıyorsun. Ya biraz makara yapsak ne olur sanki? Neyse abla. Sana kolaylıklar diliyorum. İyi ki doğdun. Şerefine. Şerifine abla iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Alkolün bokunu çıkarmayın. İyi geceler. Keşke Ayşegül ablanın azmi bende olsa. Don değiştirir gibi iş değiştiriyorum. Son 2 yılda 3 iş oldu kızım. Bak gideli 6 ay oldu. Departmanın müdür yardımcısı oldu bile. Maşallah de maşallah. Maşallah darısı bizim başımıza. Kitaptan konuşuyorduk. Bakıyorum da ilgini çekti. Hani deli saçması şeylerdi bunlar. Bu saatten sonra dışarı akmak pek anlamlı olmaz. En iyi yapılacak şey senin zincir kıranı eğlenceye davet etmek. Zaten benim kafam çakır keyfi oldu bile. Neymiş bu kitabın ritüeli? Neymiş bu ritüel? Kitabı elinde bulunduran kişi 3 arkadaşıyla birlikte 3 defa onun ismini söyleyerek çağırmasıyla olur. Adamın adı neymiş? Onun adı Zincir Kıran. Her zemher ayının ilk haftasında intikamını almak için gelir, 2 gün kalır, 4 kişiyi öldürür ve 1 yıl sonra geri gelmek üzere ortadan kaybolur. Yani kendi kendini tekrarlayan, bitmek bilmeyen bir lanet bu. Sizin gibi aklı başında bir adamın böyle hurafelere inanmasına şaştım doğrusu. Tam bir şehir efsanesi. Kızım sen ablanın dediği kadar varsın. Biliyorum ama yine de ilgi çekici. Baksana senin de ilgini çekti. Bu saatten sonra yapılacak en iyi iş senin zincir kıranı eğlenceye davet etmek. Ya iyi de zincir kıranı çağırabilmemiz için 4 kişi olmamız gerekiyor. Vay be. Kıçı kırağa bak sen. 2 kişinin davetini kabul etmiyor. Utanmasa kırmızı bavulunu davetiye isteyecek vallahi. Demek ki bizim kızları da bu işin içine dahil edeceğiz. Bu saatte sen kimse buraya gelmez. Yok be gelmelerine gerek yok. Görüntülü konuşarak hallederiz. Alo Derya. Eda, ne haber, nasılsın? Ay ne yapayım ya? Üstümden kamyon geçmiş gibiyim. Çok yoğundu bu hafta. Tedarikçi ödemeleri, maaşlar, ay sonu kapatmaları falan derken anam ağladı. Ay biraz da ateşim var gibi. İlaç alıp yatacağım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım? Oturuyoruz. Buket bende. Öyle dedikodu yapıyorduk. Eda, bu saatte ne uyuması kız? Tavuk musun sen? Vay bak sen. Toplanıyorsunuz da haber vermiyorsunuz ha? Alacağınız olsun. Yok be, planlı bir şey değildi. Tamamen spontane gelişti. Malum ay sonu dışarı çıkmak da zor bu şartlarda. Biz de evde oturup birkaç kadeh içip laflayalım dedik. Ay iyi yapmışsınız. Buket'e selam söyle. Birazdan seni görüntülü arayacağım. Müsaitsin değil mi? Sıkıntı yok. Ben de üstümü değiştirmiş olurum hem. Kız dedikodu var mı? Kız toplantısı olur da o olmaz mı? Ay süper. Tamam o zaman aramanızı bekliyorum. İyi, tamam. Ararım birazdan. Bak sakın uyuyup kalayım deme ha. Tamam tamam.
Evet, 3 kişi olduk. Kaldı bir kişi. Ay desene zincir kıranı çağırdığımızda çok az kaldı. Zincir kıran. Sadece bir tesadüf. Zincir kıran. Sadece kötü bir tesadüf. Sikerler böyle kötü tesadüfü. Ben asla bir daha demem. Abartma. Hani inanmazdın böyle şeylere sen? Korkma, şehir efsanesi bunlar. Bana korkma diyene bak. Kızım altına işedin korkudan. Aslı'yı arayalım. Ya bilmiyormuş gibi konuşma. Ortama ayak uyduramaz o. Oldum olası çıt kırıldımdır. Hem o yeni sevgili yaptı. Allah bilir hangi bungalovda ilk date'ini yapıyordur. Buldum. Yeşim'i arayalım. Hem hastaneden çıktığımdan beri görmedim ben onu. 2 gün önce çorba yapıp götürdüm. Rapor da bu hafta içi bitiyordu. Dur arayayım hem sen de görmüş olursun. Ara, ne bekliyorsun? Ara bakalım ne yapıyormuş. Alo, ne haber bro, nasılsın? Ne olsun? İttire kaktıra yaşamaya devam ediyoruz. Oturduğum yerde dalmışım. Sen aradığında sağlam bu kabus görüyordum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen ne yaptın? Kontrole gidecektin. Ne dedi doktor? Dün son kontrolüme gittim. Önümüzdeki hafta işbaşı yapıyorum. Ya müsaitsen birazdan seni görüntülü arayacağım. Hem bizim kızlar da olacak. Çok güzel, makara yapacağımız bir konu var. Olur, bana uyar. Zaten kaç gündür evdeyim. Patladım sıkıntıdan. İyi, tamam o zaman. Birazdan görüşürüz. Tamam. Kız versene şunu doldurayım. Of. Kafam güzel oldu vallahi. Bir şişem daha var mı? Saat geç olmasa çıkar alırdım vallahi. Ablama veda gecesi yaptığımızda yarım kalan bir şişe vardı. Yani bir şey olmadıysa getireyim. Getir kızım ya. Atın ölümü arpadan olsun. Hadi hızlı ol da kızları arayalım. Ay ananı sikeyim. Tesadüfler silsilesi. Evet, kitabın ve Zincir Kıran'ın hikayesini artık biliyoruz. Zincir Kıran'ı çağırmaya ne dersiniz? Diğer tarafa göçmüş akrabalarımızı da çağırabilir miyiz? Yok, sanmıyorum. Hayırdır bro, kimi çağıracaktın? Rahmetli dedemi çağıracaktım. Fındık bahçeleri var diye bütün dağ başlarını kendi alıp sahil yerlerini halılarıma bırakmış. Şimdi onların deniz manzaralı apartmanları var. Biz de yazın fındık toplamaya dağa gidiyoruz.
Ay bir şey söyleyeceğim ya. Aranızda böyle bir şey yapan oldu mu daha önce? Eğer makara yapmayacaksanız size bir şey söyleyeceğim. Ya birkaç kere yazlıkta kızlarla ruh çağırma seansı yaptık. İlginç şeyler oldu mu bari? Yani ne oldu ne de olmadı diyebilirim. Cevap çok açıklayıcı oldu. Kızım devlet sırrı mı bu? Adam gibi anlatsan ölür müsün? Ya işin gerçeği böyle tuhaf sesler duyma. Böyle ürperme. Sanki böyle üzerinde ağırlık hissi varmış gibi. Bir de en önemlisi odada sanki bir varlık veya varlıklar varmış gibi. Yani açıklaması zor, tuhaf şeyler yaşandı diyebilirim. Abartmayın ya. Bence bu insanın girdiği ruh hali yüzünden sanrı yaşaması gibi bir şey olmalı. Sizi bilmem ama ben bu işlerden korkarım. Hep deli saçması şeyler bunlar. Bari sen böyle şeylere inanıyorum deme. Sıkıcı bir hafta sonu gecesini renklendirmiş oluruz. Ya bir şey itiraf edeyim mi? Ben gerçekten korkuyorum böyle şeylerden. Yok canım daha neler. Ya abartmayın. Alt tarafı biraz eğleneceğiz. Ben gerçekten korkuyorum. Ya kızım, ben bu şu küçücük 1+1 çatı katında tek başıma korkmuyorum da. Sen neden korkuyorsun? Hem de yanında Derya varken. Yeşim doğru söylüyor. Oyun bozanlık yapma yok. Hadi başlıyoruz. Ben şimdi deyince aynı anda zincir kıran diyoruz. 3, 2, 1. Zincir kıran. Evet şimdi ikinci kez söylüyoruz. Ben elimi indirdiğimde tabii kaldırabilirsem 3, 2, 1. Zincir kıran. Bu da mı tesadüf? Vallahi ben çok korkmaya başladım. Ay, o tablonun bu hafta ikinci kez düşüşü. Daha büyük bir çivi lazım galiba. Hadi devam edelim. Evet şimdi son kez hep birlikte söylüyoruz. 3, 2, 1. Zincir kıran. Kızlar bir şey olmadı. Demek ki bir şehir efsanesinin daha sonuna geldik. Bizim seri katil gelemediğine göre bu sefer zincirlerini kıramadı galiba. Yeşim. Yeşim iyi misin kız? Ben size demiştim değil mi? Bakın çarpıldı kız. Aranızdan biri dua okusun. Biliyorsunuz ben de dua falan hak getire. Kriz gibi bir şey geçiriyor olmasın?
Bakın kıza bir şey oldu kesin. Kriz gibi bir şey geçiriyor olmasın? Ay çok riskli bir ameliyat geçirdi, beyne yakın. Ya acaba onun yan etkisi falan mı? Ne oldu hanımlar? Korktunuz mu? Ne korkması be? Kalp krizi geçiriyordum. Kevaşe, bayılmama az kalmıştı. Yanımda olsan kafanı patlatmıştım. Yok üç harfler çarpmış olmasın. Yok ameliyat yüzünden kriz geçiriyor olmasın. Abartmayın kızlar. Alt tarafı şaka yaptım. Sana ne diyeyim bilemedim ki ben. Bayılmama az kalmıştı. Kızım yemin ediyorum tek evlat olsan sevilmezsin sen. Ya Allah seni kahretmesin Yeşim. Zaten hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bir 5 yılımı da sen aldın. Böyle şaka mı olur? Hazır birbirimizi görmüşken biraz kaynatalım bari. Eda, o senin uzatmalı ne oldu? Bayağı keyifsiz gözüküyorsun. Hayatım ben durumu ancak bir şarkıyla anlatabilirim. Ama evlisin, benim değilsin. Yine mi olay var? Ay her zamanki şeyler. 3 gün evinde, bir gün bende. Bildiğin stepne görevi görüyorum. Ay sosyal medya paylaşımlarını görmüyor musunuz? Her gece başka bir yerde gününü gün ediyor. Karısıyla öyle sarmaş dolaş fotoğraflar. Öyle mutlu aile pozları. Eda, biz senin üzülmeni istemiyoruz. Ah akılsız arkadaşım. Ayrı ayrı hepimiz söylemedik mi sana? Bırak şu adamı diye. Ben bıraksam da o benim peşimi bırakmıyor. Dünkü tartışmadan sonra kapı çaldı sabah. Kurye. Elinde kocaman bir kalpli balon. Bir çiçek. Ay geri zekalı. Çocuk kandırıyor sanki. Uf, yeter bu kadar üzüldüğün. Bas kıçına tekmeyi koy kapıya. O düşünsün. Sonra da eli ayağı düzgün, hali vakti yerinde, fazla akrabası olmayan birini bul gitsin. Ay bütün bunları bana söyleyenlere bak. Hepimiz 30'larına merdiven dayadık. Hala hiçbirinizde bir koca adayı yok. Ay ananı sikeyim. Kapı açıldı galiba. Ya evin anahtarı benden başka bir annem de var. O da bu saatte gelmez. Ama en son sen kapattın kapıyı. Belki de tam kapanmamıştır. Rüzgardan açılmış olmasın. Kızlar dikkatli olun. Kim var orada? Kim var dedim. Tırsak orospu. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Kızım kapının orada korkudan bembeyaz kestin. Korkulacak bir şey yok. Bizim kapıyı tam kapatmamışız. Sokak kapısı da açık kalmış. Rüzgardan bizim kapı da şiddetle kapanmış. Ödüm bokuma karıştı. Ay alemsiniz vallahi. Ay, dışarıdan birisi görse gerçekten korktuğunuz sanacak. Korkmak ne demek? Altımı işedim desem yeridir. Alo. Abla bir şey mi oldu? Sizinle konuştuktan sonra bu zincir kıran olayı bayağı aklıma takıldı. Ben de internette biraz araştırma yaptım.
Bu tip paranormal veya açıklanamayan olaylarda başladıktan sonra bitirmesi çok zor veya imkansızmış. Dünyada bu gibi olaylar kayda geçmiş istenmeyen sonlarla dolu. Anlayacağın şakası yok. Pazartesi günü ilk işin bu kitabı aldığın yere geri iade etmek olsun. Yok be abla, korkulacak bir şey değilmiş. Sakın Rüçhi'yle yaptık demeyin. Yaptık bile abla. Senin bu sivri zekalı kardeşin kızları arayıp görüntülü bir şekilde Muhterem'i çağırdı. Ama Muhterem teknoloji özürlü olduğu için Çağrıyı alamadı. Hala tuşlu telefon kullandığı için davetimize icabet etmedi. Anlayacağın bayağı kaba bir zat. Ne diye böyle saçma sapan şeyler yaparsınız? Kocaman insanlar oldunuz artık. Üstelik bu hikaye çok bilindik bir hikayeymiş. Çocukları korkutmak için uydurulmuş palavradan başka bir şey değil. Yani anlayacağın ciddiye almaya değmez. Kızım, hayat senin için ciddiye alınacak bir şey olmayabilir. Uzun zamandan beri aynı dönemlerde her yıl 4 kişi boğularak öldürülmüş. Katil bulunamadığı için de dosyalar faili meçhul olarak kapatılmış. Ablam da görüntülü konuşmayı alsana. Bize bulduklarını anlatsın. Bak bu iyi bir fikir. Zincirkar'ın hikayesi bu. Yani anlayacağınız bu işler şakaya gelmez. Türkiye'de kayda geçmiş paranormal olayların en bilindiğinden biri bu. Kadro tamamlandı. Sen de mi bu zırvalara inanıyorsun Ayşegül abla? Ne diyeyim sana? Pes vallahi. Sizleri bilmem ama ben inanırım. Rahmetli ninem anlatırdı. Gece yorganın altına girer, korkudan uyuyamazdım. Desene bu gece duyuyamazsın. Ben bir bardak çay alıp geliyorum. Beklersiniz değil mi beni aklı bir karış havada kızlarım? Al da gel abla. Bu gece çok makara yapacağız. Sizleri bilmem ama ben çok güleceğim. Ay ne korktum be. Alt tarafı seninkinin balonu patladı. Bak şimdi balon hayatından çıktı. İnşallah tez zamanda seninki de hayatından çıkar, sen de kurtulursun. ne balondan korkması ya? Şimdi gördüğümüzde söyleyeceğim de dalga geçersiniz diye söylemiyorum. Eğer iskemleye diyorsanız ben de gördüğümü yemin edebilirim. Ay, ben bile tedirgin oldum. Aranızda şifreli bir şeyler konuşmayın. Bize de söyleyin, biz de tedirgin olalım. Masadaki iskemle hareket etti. Tabii ya, ben size söylemeyi unuttum. O iskemle bizim evin konsomatrisidir. Geceleri masa dolaşır. Kızlar korktuğumu biliyorsunuz. Üstüme oynuyorsunuz, külahları değişiriz. Bak peşinen söyleyeyim. Ananı sikeyim. Her ne kadar inanmıyorum desem de bunun bir açıklaması olmadığına eminim. Ne o? Dut yemiş bülbül gibisiniz. Abla, az önce arkamızdaki iskemle 2 kere hareket etti. Benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? Ne duyuyorsunuz? Ya evin içinde az önce sesler geliyordu. Ama şimdi kesildi. Size öyle geliyor olmasın? İnsan ister istemez kurar kafasında. Hadi sesler bizim hayal gücümüzün ürünü diyelim. İskemleyi de biz hayal gücümüzle hareket ettirdik. Sesler yine başladı. Ya dışarıdan ya da komşulardan geliyor olmasın? Manyak mısın kızım? Ne yapıyorsun? Kızlar gitmeyin. Benim görev bölgemin sınırları buraya kadar. Bir adım daha atarsam siksinler. Ama merak etme yanındayım. Bir şey olursa çığlık atarım, gelip beni kontrol edersin. Şimdi rahatladım. Artık korkmadığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tamam, bir şey yok, korkma. Bekle burada sen beni. Bir adım daha yatmam. Atanı da sevmem. Bak peşinden söyleyeyim. Ama merak etme, geldiğinde beni aynı yerde bulursun. Ya sabır. Ay. Kızım ne oldu? Yatıya mı kaldın ya? Gelirken bana bari soğuk su getir. Dilim damağıma yapıştı.
Eda ne oldu? İyi misin? Ne var, ne gördün? Söylesene. Ne gördüğümü bilsen inan küçük dilini yutardın. Kızım söylesene, devlet sırrı mı? Meraktan çatlatacaksın. Hadi. Ananın amını gördüm derdim de terbiyem müsaade etmez. Ay, körle yatan şaşı kalkar diye boşuna dememişler. Benim de ağzım bozdun. Ne olacak? Tuz kavanozu yere düşmüş. Her yer tuz. Ay tamam, abartma. Sabah toplarız. Ya ablamın dediği gibi psikolojik olarak yoksa kendimizi mi kuruyoruz? Ah, ortaokuldan beri başımın belası arkadaşım. Öyle deme ama bak, en zor zamanlarında yanındaydım. Biliyorum, iyi ki varsın. Anlatsanıza. Ne varmış? Ya mutfakta kavanoz düşmüş. Korkulacak bir şey yok. Eda nerede? Midesi bulandı, banyoya gitti galiba. Babamı arayacaktım ama gelip eve bir baksın diye. Telefon hiçbir yerde çekmiyor. Bende de sinyal yok. Benimki de çekmiyor. Gerçi bu evde genelde hiç telefon çekmez. Aa, bende de sinyal yok. İyi misin? Ay iyiyim bir şey yok. Biraz midem bulandı sadece. Çok ilaç içtiğin için olabilir mi? Eda, ya bizde sinyal yok. Baksana sende var mı? Ya ha siktir ya. Uf, kırılmamıştır inşallah. Eda, iyi görünmüyorsun. İyi olup olmadığımı ben de bilmiyorum. Ya sanki odada biri vardı ve birden kayboldu. Sanırım aldığım ilaçlar halüsinasyon görmeme sebep oldu. Bu gece başka ilaç almak yok. Ya ben geçen ay ağır bir soğuk algınlığı geçirdim ya. Sanırım onlardan. Ve düzenli kullandığım antidepresanlar, ilaçlar, ağrı kesiciler de var. Anlatsana kızım, ne oldu? Eda sakin ol. Neyin var? Bizimle paylaş. Ya benim size bir şey söylemem lazım. Ben 6 haftalık hamileyim. Ay desene, teyze oluyoruz. Sus, kızın aklını karıştırma. Bak sana ilaç aldım diyor. Doktor ne diyor? Sağlıklı bir bebek bekleme diyor. Zaten nüfusunu alacak bir babası olmadığı için de ben de doğurma taraftarı değilim. Tamam neyse canım, mod düşürmeyin. Ufak bir yol kazası diyelim. Nerede kalmıştık? Evet, hepimiz biraz etkilendik diyebiliriz. Bu da bizim kendi hayal gücümüzde tuhaf şeyler yaşamamıza neden oldu. Biraz daha devam edersek bizim kaynatma toplantısı kanlı bir Halloween gecesine aday olacak. Eda, artık yeter. Daha fazla ilaç alma. Ay merak etmeyin. Bu bitkisel bir sakinleştirir sadece. Hem uyku problemi yaşadığım gecelerde bir tane atıyorum. Pamuk prenses gibi mışıl mışıl uyuyorum.
O kadar ilaç aldın ki beyaz atlı prens değil seni öpmek, sikse uyanmayacaksın. Buket kız, keşke senin gibi olsaydım. Dünyan yansa hasırın yanmaz vallahi. Duydunuz mu? Ben duydum ama buradan gelmedi o ses. Bizden de gelmedi. Yeşim senin evden mi geldi ses? Arkanızdaki koridorda bir şey var. Derya, sizin arkanızda. İlaçları Eda içti, etkisi senden çıktı. Kızım manyak mısın? Hiçbir şey yok burada. Gerçekten bir şey gördüm. Ben ekrandan gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yoktu. İşin iyi tarafı, iyi ki biz senin gördüğünü görmedik. Yoksa Buket çoktan çığlığı basıp bayılmıştı. Allah'ın cezası cihazı bir tomar para verdim. Daha taksitlerin bitmesine bir dünya zaman var. Biz nelerle uğraşıyoruz, ablamın derdine bak. Ne derdi kız? Ben de dakikalardır sesiniz yok. Sessiz film izler gibi izliyorum sizi. Kızlar ben tuvalete gidip geliyorum. Yoksa buraları göle çevireceğim. Kovayla bitki çayı içersen olacağı bu. Ne konuştunuz? Ben de sesiniz olmadığı için olaya bayağı Fransız kaldım. Konuşmaktan çok garip olaylar yaşadık. Ve sanırım en garip olayları da ben yaşadım. Ya biraz önce sanki odamda biri vardı ve birden kayboldu. Ya uyanıkken rüya görmüyorsam burada bir şeyler oluyor. Bu konularda fazla bilgim olmasa da acaba istemeden birilerini mi çağırdınız? Belki de var olmayan birilerini çağırarak Araf'ta sıkışmış kötü bir ruhu çağırmış oldunuz. Ya kimi çağırdık bilmiyorum ama pek hayırlı bir ziyaretçi gibi görünmüyor. Heh. Ya lafım yarıda kaldı. Ayşegül ablanın bağlantısı koptu galiba. Neymiş efendim? Şu kadar fark vereceksiniz, size fiber kablo döşeyeceğiz. Vallahi şunları şöyle sağlam bir döşeyeceksin. Görecekler ebelerin namlarını. Ya bence genel bir arıza olmalı. Baksana, ablam da aynı sorunları yaşadığına göre. Kızlar ben kötü oldum galiba ya. Kızım bir tomar ilaç aldın. Daha fazla alamazsın. Eğer ateşin çıktıysa git alıp bir duş al. Ay yok. Ben gerçekten çok kötüyüm. Hayır şu an benim gördüğümü görseydiniz siz bu kadar sakin kalamazdınız. Eda ne gördüğünü söyle, bizi de merak içinde bırakma. Ya Yeşim'in salonun ortasında bir adam var görmüyor musunuz? Eda yeter, dalga geçmeye bırak artık. Çünkü Yeşim o hakkını kullandı. Kız sakın aldığın ilaçlar seni zehirlemiş olmasın. Salon bomboş, kimse yok. Yeşim dikkat et. Eda bana bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Ne gördün tam olarak? Bize de anlatsana. Sadece keyfim yok ya. Enerjim de düşük. İçinde bulunduğum durumu da biliyorsunuz. Ve galiba hayal gücün seninle oyun oynuyor. Ha siktir. Neler oluyor? Ya bu da mı benim hayal gücüm? Ya inanın burada kötü şeyler yaşanıyor. Ve galiba bu odada biri var. Havlu yatak başına takılmış olmasın? Ya yatak başıyla aramda en az 30-40 santim var. Nasıl takılmış olabilir? Ya görmediniz mi? Olan cihazıyla birden kafamdan çıktı. Kızlar, korkarım biz yapmamamız gereken bir şey yaptık. Ve galiba başımıza bir şeyleri musallat ettik. Bir şeyleri değil, zincir kıranı musallat ettik. O kitapta gösterdiğiniz kara kalemle Yeşim'in evinde gösterdiğim adam aynıydı. Eda, yemin ederim ölürsem hortlayıp gider senin başına bela olurum haberin olsun.
Peki bu sevimsiz orospu çocuğunu çağırdığımız gibi göndermenin de bir yolu olmalı değil mi? Bu eskici başka bir şey anlatmadı mı? Hatırlamaya çalışıyorum. Bayağı bir konuştuk. Benim bildiğim kadarıyla ritüel sonrasında 4 kişiyi öldürmeden gittiği hiç olmamış. Yani geri göndermenin hiçbir imkanı yok diyorsunuz. Deşifre edilmesi oldukça zor bir kitap. Ama anladığım kadarıyla onu sadece 2 canlı olan biri geri gönderebilir. 2 canlı derken yani hamile bir kadından mı bahsediyorsunuz? Öyle görünüyor. Ama bu göndermenin tam karşılığı ne anlama geliyor inanın ben de bilmiyorum. Bir şekilde zincir kıranı öldürmek mi yoksa görevini yarım bıraktırıp geri göndermek mi? Gerçekten bilmiyorum. Zaten böyle bir şey hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Gerçi şimdiye kadar gerçekten gelip gelmediğini de bilemiyoruz. Ben bu olayların yaşandığı köydenim. Size büyüklerimden duyduklarımı anlattım. İnanın, inanmamak size kalmış. Belki de kitap yeni sahibini arıyordur. Şimdi bu kitabı alıp almamak sizin tercihiniz. Ne yaşadığım zaman ne de yaşım bunlara inanmaya uygun. Tamamdır. Alıyorum bu kitabı. Teşekkürler. İyi hafta sonları. Peki kitaptan sıkılırsam gelip yerine başka bir şeyle değiştirebilir miyim? Zaten bana geri gelecektir. Şimdiye kadar gelmediği hiç olmadı. Yani anlayacağınız üzere biz bu adamı çağırdık. O da bizi kırmadı geldi diyorsun. Ya geldiği zaman da işini bitirmeden gitmiyormuş. Bu konuştuklarımızın tamamı mantıksız olsa da hadi geçerli kabul edelim. Bu sikik kitap ritüeline katılanların hepsi öldükten sonra eskiciye nasıl gidiyormuş? Bu kadar tuhaf olayın içinde sen buna mı takıldın gerçekten? Ne bileyim mantıklı bir şey düşünebiliyor muyum da bana bunu soruyorsun? Tamam, size bir şey söyleyeceğim. Bana her ne kadar mantıklı gelmese de... hani filmlerde görürüz. Araf'tan gelen kişiye sorular sorarlar. Ne e'si? Yani biz de sorular soralım. Bakalım niyeti neymiş? Ya sabır, ya selamet. Ya siz manyak mısınız? Kimle konuşacaksınız? Okuldan arkadaşınızla mı? Yoksa iş yerinden arkadaşınızla mı? Ya herif muhabbeti severse ve bir daha gitmezse ayıkla pilincin taşını. Buket dur şimdi. Olan oldu. Aslında bana da mantıklı geldi. Peki ne soracağız? Havadan sudan muhabbet ederiz. Ne soracağızı var mı? Neden gelmiş, ne istiyormuş? Tamam kızlar, ben soruyorum. Ben içeri gideyim, siz öyle sorun. Ben tanımadığım elin adamıyla ne otururum ne de sorular sorarım. Sonra salça olur falan. Of otur kıçın üstüne. Sana nasıl hitap edeceğimizi bilmesem de... eğer buradaysan bize bir işaret gönder. Peki. Eğer buradaysan ışığı 2 kez yak söndür. Bizim muhabbet sarmadı galiba. Eğer niyetin kötü değilse 1 kez yak söndür. Eğer kötüyse 2 kez. Siktir başımız gerçekten belada. Ya böyle tesadüf olmaz. Allah'ım biz nasıl bir şeye bulaştık? Allah'ım bize yardım et. Eda ne oldu? Eda ne oldu? Niye çığlık attın? Ya benimle taşak mı geçiyorsunuz? Yaşın arkasındaki adamı hiçbiriniz görmüyor musunuz? Kızım bizi korkutup durmasana. Koridorun orada kimse yok. Evet salonda kimse yok. Ya aklımı kaybedeceğim ya. Koridorda dikilen adamı görmüyor musunuz? Ya orada durup bize bakıyor. Bu olayın gerçekten tadı kaçtı. Eda kendine gel lütfen. Senin artık tıbbi yardıma ihtiyacın var.
Yaşadıkları ne kadar kötü olursa olsun bir an önce toparlanman lazım. Ya ben delirmedim ama bak böyle giderse ruh sağlığımı kaybedeceğim. Ya adamı görmediniz mi? Orada dikilmiş bize bakıyordu. Bak Eda, kimse yok. Kızlar siz bir şey görüyor musunuz? Ben bir şey göremiyorum. Vallahi ben de bir şey göremiyorum. Artık bu işe bir nokta koymanın zamanı geldi. Bakın burası benim mini koridorum. Evde bir ben, bir de şiddetli boyun ağrımından başka hiçbir şey yok. Bu konuya da artık bir nokta koyduğumuza göre ben yerime geçip sonra da sizlerle vedalaşıp rahatça uyuyabilirim. Ayşegül abla. Kahretsin! Cam açılmıyor Buket! Buket! Bir kabus. Ben bir kabus görüyorum. Ve birazdan uyanınca her şey normal dönecek. Şimdi kendini bırakma zamanı değil. Buket sana diyorum. Senin yüzünden oldu bütün bunlar. Üçü de öldü. Hani çok güzel bir hafta sonu gecesi olacaktı. Hani çok eğlenecektik. İmdat! Buradayız, bize yardım edin. Geçen gece kahvede herkese kaydım. Siz benim üzümlü kek ağacımsınız vallahi. Ne oluyor be, niye durdun? Yardım isteyen bir kadın sesi duyduğum gibi geldi bana. Buraya bakıyorlar ama beni görmüyorlar. Bu EYT'sine hiç yaramadı biliyor musun? Bir kadın yardım istese senden mi ister, benden mi? Şu boya pasa baksana. Abi yürü Allah aşkına ya. 40'ından sonra altında teneşir paklarmış. Yürü abi ya. Hadi kalk, bir an önce bu evden çıkmamız lazım.
her şey sen ve bu lanet olası kitabın yüzünden oldu aptal. Kendine gel artık. Olan oldu. Kendimizi bu evden çıkarmanın bir yolunu bulalım. Bizden ne istiyorsun orospu çocuğu? Buket, o burada. Allah'ın cezası. büyük meldudu polise Kormecar Orospu çocuğu. Kitaptan sıkılırsam gelip yerine başka bir şeyle değiştirebilir miyim? Zaten bana geri gelecektir. Şimdiye kadar gelmediği hiç olmadı.